Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir 4-3'ler için bir karşı taktik çekmediğimi fark ettim ve eski videolarımda biraz güncelliğini kaybetmeye başladı. Bu videomda 2024 yılında en güncel 4-3'ler için karşı taktik nasıl yapılır bunları göstereceğim. İçeriğime geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız karşı taktik geliyor. Arkadaşlar zaten bir 4-3-3A için bir karşı taktik veya 4-3-B için bir karşı taktik soruyorsanız muhtemelen ya bizim takımımız güçsüzdür ya da rakip güçlü ve 4-3-3 oynayan bir rakiptir. O yüzden ben bu taktiği anlatırken biz daha güçsüzsek, rakip daha güçlüyse veya deplasmandaysak olarak düşünün. Bunu ev sahibiyken ve güçlü bir takımla da kullanabilirsiniz ama bence karşı taktiklerde biraz daha güçsüz olmamız daha büyük avantaj. Çünkü oyunun her zaman en iyi taktiklerinden biri her zaman 4-3-3'tür ve bu değişmeyecek. Videomuzun ana unsuru da zaten bu 4-3 yapan arkadaşları nasıl durduracağımız üzerine. Dizilişimiz 5-3-2A olacak arkadaşlar. 4-2-3-1 vermiştim. 5-2-3 de vermiştim. Bu şu an 2024'te kullanabileceğiniz en iyi meta taktiklerden biri. Onun için baştan söylüyorum. Bu taktiği geçtikten sonra hemen dizilişimizi nasıl kullanacağımızı ben size göstereyim. Kaleciyle ilgili zaten çok bir şey söylemeye gerek yok. Elinizdeki en iyi kaleciyi koyun, oynayın. Burada savunma attığımızda zaten 5'li oynadığımız için savunmamızı sağ beki ve sol beki hücum gücü yüksek oyunculardan kullanabiliriz. Ve daha da işimize yarar hatta. Çünkü zaten 5 savunmacı oynuyoruz. Buradaki önemli olan ana kısım stoperlerimizin hücumunun çok yüksek olmamasına gayret göstermek. Ben elimdeki oyuncularla diziyorum ama mantığını anlatacağım. Siz takımda ona göre kurgularsınız. Çünkü dikkat etseniz bende şu an 3 stoper dahi yok. Ama normalde iyi bir oyuncu olsaydı Cooper çok ideal bir oyuncu. Çünkü 8 hücumu var. Mesela Hutchinson var burada. 14 hücum. Sınır. Daha üstüne çok çıkmamak lazım. Bir tane de elimde diyelim ki mesela şu Wallace 10 hücumu olan yine 80 civarı bir savunması olsun. İdeal olurdu bizim için. Hücum hattında yani stoperlerimizde 14'ü geçmeyecek şekilde stoper kullanmamız mantıklı. 2 tane 8 numaramızı bir tanesini dengeli seçebilirsiniz. Ama benim size önerim ikisinin de savunma gücü yüksek olsun. Elimdeki oyunculardan bakıyorum böyle bir oyuncu var mı diye. Bende yok. Ben fakir bir takımım. Yapacak bir şey de yok. Ama mesela Mitchell buraya ideal aslında. Savunması daha güçlü. Elimde de Saville var. Ama siz 2 tane iyi 8 numara bulursanız savunmacı onları koyun. 10 numaramız burada çok kritik arkadaşlar. 10 numaramızda savunmaya falan hiç bakmayın. Takımda en çok golü atabilecek ve hücuma katkı sağlayabilecek oyuncu olsun. Elimde Fleming var diye ben Fleming'i koyuyorum. Forvetlerimizi birazdan çizgi taktiklerine geçtiğimde göstereceğim. Ama forvetlerimizi orta sahaya destek istediğimiz için savunma gücü de çok düşük olmasın. Yani bendeki nispet gibi bir oyuncuyla oynamaktansa Broadshaw ve Longman daha ideal. Hatta Watmore iyi olsaydı daha ideal olurdu. Çünkü savunmaları 20 civarlarında. Savunma güçleri 20 civarında olması bizim daha çok işimize gelecektir. Yani mantığı kısaca hemen geçip çizgi taktiklerine geçeceğim. Kaleciyi ellemiyoruz. Savunma hattındaki 3 stoperimizde hücumu olmasın. Savunması güçlü olsun. Bekler okey. Hücum savunma hiç sıkıntı değil. 2 tane 8 numaramızın savunması güçlü olsun. Hücumu varsa başımız üstüne ona da okeyim. 10 numaramız hücumcu. Forvetlerimizin de savunma gücü olsun. Bu arada hani net santrafor da kullanabilirsiniz. Kanat forvet de kullanabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. O çok büyük bir sıkıntı değil. OSM'de ona çok takmıyor. Ama benim tercihim genellikle minimum bir net santrafor bir de kanat forvet oluyor. Şimdi çizgi taktiklerimize de geldiğimiz taktiğimiz yani oyun planımız kontra atak. Bunu değiştirmiyoruz. Müdahaleleri hakeme göre. Eğer hakem sinirliyse daha yumuşak, yumuşak bir hakemse daha sert müdahaleler yapabiliriz. Forvetlerimiz orta sahayı destekliyor çizgi taktiklerimizde. Orta sahamız pozisyonunu korusun, savunmamız da yerinde beklesin. Zaten beklerimiz hücuma çıkma ihtimali buldukça yani kontralarda kesinlikle çıkacaktır. Biz onlara boşu boşuna bir daha çık dememize gerek yok. Şimdi presimizi burada yüksek tutmakta fayda var. Sebebi kontra atak oynuyoruz. Kontra atağın önemli noktalarından biri prestir. Eğer sen presi iyi yaparsan ve topu kaparsan kontra atağa çıkarsın. Aslında savunma yapmanın iyi özelliklerinden biri de iyi hücuma çıkabilmek ve iyi pres yapmaktır. O yüzden biz presimizden taviz vermiyoruz. 67 güzel. Ama burada en önemli şey stilimiz. Stilde hiçbir şekilde maceraya kaçmayın arkadaşlar. Maksimum 33-34'leri geçmeyecek şekilde ben 27'ye koydum. Benim için 27 bu sayı ama siz 30-33'leri de deneyebilirsiniz. Bence buralarda bırakın. Stilimiz de defansif kalsın. Tempo yüksek. Çünkü sen şöyle düşün.
Topu kazandın. 67-27. Şöyle yapalım. Şimdi sen burada topu bir daha şurayı bir düzelteyim arkadaşlar size. Tam göstereyim. Mantığını da anlatayım yani. Presini yaptın. Savunma ağırlıklısın. Takım çok yerini bozmuyor. Presi yapıyorsun. Topu kazandığın gibi de hemen hızlı pasla gol arıyorsun. Çok güzel bir savunma taktiğiydi. Bunu Okan Buruk da özellikle çok kullanıyor ve yani bu 4-2-3-1 ile kullanıyor ama mantık olarak bunu kullanıyor. Bu arada FM içinde Okan Buruk videom yayında yukarıdaki bilgi kısmından zaten şu an çıktı. Oradan da izleyebilirsiniz. Offside taktiğimiz açılabilir. Ama 27 savunma yaptığımız için çok gerek yok. Kesinlikle alan markajı yapıyoruz. Orayı da bozmayalım. Yani uzmanları her videoda anlatıyorum çünkü belki önceki videolarımı izlememişsinizdir diye anlatmak da biraz zorunda hissediyorum kendimi. Kaptanımızı takımın sadece yaşlısı değil, hem yaşlısı hem de derecesi yüksek oyunculardan seçin. Bu çok kritik. Elimde zaten dediğim gibi takım ağladığı için çok bir şey bulamıyorum ama hadi Sabili koyalım. Penaltıcınız en iyi golcünüz olsun. Kanat forvet de olabilir, hiç sorun değil. Free key yine iyi bir kanat forvetiniz var ise ona verin. Orta sahaya vermektense. Kornerleri de orta sahanızdaki en teknik oyuncuya verin arkadaşlar. Bu işin mantığı budur. Benim size özellikle yeni yıla girdiğimiz dönemde verebileceğim en iyi karşı taktik mantığı budur. Rakip size 4-3-A veya 4-3-B yapıyor ve siz de o adamdan minimum 1 puan almak istiyorsanız bu taktiği kullanarak çok ciddi bir şekilde rekabet edebilirsiniz. Evet, 2024 yılında 4-3 taktiği için kullanabileceğiniz en iyi karşı taktikle karşınızdaydım. Bu tarz videolar devam etsin veya farklı taktikler üzerinden yeni formasyonlarda dinlemek istiyorsanız bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için çanı açmayı, bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni OSM videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.